Kripto para nedir? Bildiğiniz üzere şifreleme bilimine kriptoloji denilmektedir. Kripto para ise işlemlerini güvence altına almak amacıyla kriptografi yani şifreleme kullanan çalışma şekli nakit paraya alternatif bir değişim aracı olarak tasarlanmış dijital ortamlara özgü sanal bir unsurdur. Bir diğer ifadeyle kripto paralar ülkelerden bağımsız olarak doğrudan işlemlere konu olan blockchain sistemi üzerine kurulu dijital para ve değişim aracıdır. Kripto para hukuken para mıdır? Kripto paralar yetkili makamlar tarafından piyasaya sürülmediğinden dolayı hukuken para niteliği taşımaz. Nitekim Türk hukuk sisteminde henüz bir yasal düzenleme bulunmamakla birlikte kripto paraların hukuki niteliği hususunda da farklı görüşler söz konusu olduğunu belirtmek gerekir. Kripto para elektronik para mıdır? Bir paranın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yetkilendirilmiş kişilerce ihraç ediliyor olması gerekir. Kripto para bu unsuru taşımadığından elektronik para değildir. Kripto para sözleşmelere konu edilebilir mi? Ülkemizde sözleşme serbestisi geçerli olduğu için kripto para pek tabii olarak sözleşmelere konu edilebilir. İstisna olarak belirtmek gerekir ki iş sözleşmelerinde işçilerin ücretleri para olarak ödenmesi gerektiğinden ve de kripto para hukuken para olarak kabul edilmediğinden dolayı kripto para ile işçi ücreti ödenemez. Kripto para icra takibine konu edilebilir mi? Kişinin sahip olduğu kripto para miktarı icra dairesince kesin olarak bilinemeyeceğinden pratik olarak icra takibi yapılamaz diyebiliriz. Ancak kripto paranın gerçek paraya tekabül eden miktarı için icra takibi yapılabilir. Bunun için aracı firmaya yani kripto para borsasına haciz ihbarnamesi gönderilmesi gerekir. Nitekim uygulamada son dönemde görülmektedir ki icra dairesine alacaklının ya da alacaklı vekilinin talebiyle borçlunun kripto parasını uhdesinde tutan ilgili kripto para borsalarına icra ve iflas kanununun 89. maddesine dayanılarak bir yazı gönderilir. Bu yazıya istinaden kripto para borsaları ilgili kişinin kripto parasının olup olmadığı yönünde bir cevap verir. Nitekim eğer kripto parası varsa borçlunun borcu miktarında genel hükümlere göre haciz işlemi uygulanır. Ancak borçlunun bütün kripto parasına haciz uygulanmaz. Örneğin 50.000 lira borcu varsa bu miktar için haciz uygulanır. Geriye kalan tutara dokunulamaz. Bir parantez açıp şuna da değinmekte fayda görüyoruz. Bahsettiğimiz bu durumun tespiti daha çok Türk kripto para borsalarında mümkündür. Ancak yurt dışı kripto para borsalarında paranın tespitine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu konuda uluslararası işbirliği de mevcut değildir. Bu sebeple yurt dışındaki yabancı kripto para borsalarında herhangi bir borçlunun parasının olup olmadığına dair tespitin yapılması bugünkü şartlarda çok zor diyebiliriz. Kripto paralar miras bırakılabilir mi? Miras hukukunda madde olarak değer teşkil eden para ile ölçülebilen değerler mirasa dahildir ve mirasçılara intikal eder. Kripto paralarda bir değere sahip olduğundan dolayı miras olarak bırakılabilir ve hatta miras sözleşmelerine de konu edilebilir diyebiliriz. Ancak belirtmek gerekir ki muhtemel işleyişe göre kişinin kripto paraya ilişkin cüzdan, şifre bilgilerini bir şekilde miras sözleşmesinin karşı tarafına ifa zamanında iletilebilmesi gerekir.